Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 7 Krallık Şövalyesi'nin aurası etkilemiş olacak ki finale ulaşmadan bu hype'ı kullanmak için House of Dragon'ın ilk teaserını saldılar piyasaya. Önceden küçük birkaç sahnede görmüştük. Genel dizi sezonu tanıtımlarında görmüştük. Ayrıca güncel olarak ek çekimlerle tamamlamaya çalışılan şeyler var zaten bölümle sezona dair ama Haziran'da yayında olacak gibi görünüyor. O yüzden teaser incelemesi için karşınızdayım. Son bölüm bir saatlik kocaman bir trailer gibiydi ve sadece o hazırlık aşamalarını, koşturmaları görmüştük. Hemen hemen her şeyi bu sezonu ertelemişlerdi. Zaten sürekli konuştuk 2. sezon itibariyle ama dizinin gidişatı açıkçası hiç iyi bir noktaya gitmiyor. 7 Krallık Şövalyesi'nin final bölümü sonrasında onu bittikten sonra 3. sezona geçene kadar House of Dragon 3. sezonu gelene kadar sadece kitap üzerinden tüm 3. sezon olaylarını bir seri halinde anlatmayı planlıyorum zaten. Orada detaylı konuşuruz önemli kısımları. O yüzden teaser'daki sahnelere geçeceğim ama teaser konusunda daha sade bir video olacak ve öncesinde 3. sezonda nereye gidiyoruz, bizi neler bekliyor gibi genel şeyler üzerinden konuşmak istiyorum. Onlarla başlayalım isterseniz. Bu arada video spoiler içerebilir, uyarımı yapayım. Biz Martin'in diziden tamamen çekildiğini, yapımcılarla arasının çok kötü olduğunu ve onlara artık bu benim yarattığım dünya değil dediğini biliyoruz ki bu konuda sonuna kadar da haklı. Helena karakteri haricinde bu dizinin evrene kattığı bir değer olduğunu düşünmüyorum ben. Yapımcılardan Ryan Condal'ın geçenlerde böyle bir basın toplantısı düzenlemişti. Epey de detaylı konuştu ama özellikle Rhaenyra'yı konumladıkları yerlerden falan bahsetti. Gerçekten de çok başka bir yola doğru gidiyoruz ki bunu geçen sezon itibariyle biz net şekilde görmüştük zaten. Lore'dan farklı olarak Alicent ile bir arkadaşlık oluşturdular ve yeşiller siyahlar dengesini dengeleyip tamamen gri bir ortam yaratıp insanları taraf seçmeye itmek istediler. Aegon'a biçtikleri rol, konudan tamamen bağımsız şeyler eklemeleri gibi sebeplerinden dolayı böyle o etkiyle beraber çok başarılı olmadı. İşin bu noktaya varacağı da biraz belliydi açıkçası. Taht kavgasının Aegon ve Rhaenyra arasında olması gerekirken bunu bir Alicent Rhaenyra mücadelesine çevirmeleri, posterlerde onun olması falan aşırı saçmaydı. Sonra öyle aşırı da fazla olmayan bu dostluk muhabbetini, o birbirleri arasındaki duygusal bağı saçma sapan bir düzeye ulaştırdılar ve tüm dizinin merkez haline geldi. Tüm kararları etkiler seviyeye ulaştı. Barış görüşmelerinde en acımasız anlarda, en doğal reaksiyonlarda, böyle en olmaması gereken yerlerde bile bu ortaya çıktı. Bir yere kadar bu tamamdı. Yani aslında bu hikaye bence arkadaşlık fikrinden iyi de bir senaryo çıkabilirdi. Yani sonucu izleyici açısından daha etkili olabilirdi. İzleyiciyi memnun edebilirdi ama dozajında kalsaydı. Evet, bu bir problem ama bundan daha da büyük bir problem var. O da bu seçilmiş kişi muhabbeti. Rhaenyra'ya bu rolü biçmeye çalışmaları. Ryan Condal yine açıkça söylüyor bunu. Uzun uzun anlatıyor bu mevzuyu zaten. Daenerys the Dreamer'dan başlayan, Aegon the Conqueror ile devam eden ve en son Viserys üzerinden Rhaenyra'ya verilmiş bir seçilmiş kişi, kurtarıcı, vaat edilmiş prens imajı yaratıldı. Ve biz önceki sezonlarda Rhaenyra'nın buna inandığını görüyorduk zaten ama Ryan Condal bu sezon itibariyle Rhaenyra'nın aşırı sahipleneceği bir konuma geleceğini söylüyor. Rhaenyra için babam beni seçti, seçilmiş kişi bendim, vaat edilmiş bir prens var, o da ben olmalıyım. Bu bana verildi şeklinde düşünüyor. O şekilde görüyor diyor. Yani özetle dizide evrenden tamamen farklı olarak Rhaenyra'yı farklı yerde konumlandırmak isteniyor. Ama bu çok tehlikeli bir şey. Tüm evreni bozan bir şey bu. Bu temelde bir hak edilenin davası. Çok basit, çok bilindik bir hikaye aslında bu. Bir kadının, bir annenin taht mücadelesi. Sadece erkeklerin başa geçtiği ve bunun yazılı olmayan bir kural şeklinde olduğu diyarda varis olarak seçilen bir kadının kendisinden sonra doğan belli kişilere göre asıl varis erkek çocuk ile girdiği bir mücadele bu teknik olarak. Bunu anlatacak yani bize. Daha önce bunu daha farklı seviyelerde, daha farklı versiyonlarını defalarca gördüğümüz bir şey aslında. Akış bu olsa da özellikle Rhaenyra'nın bakış açısı, olayın gerçekten böyle olup olmadığı, iç yüzü falan, bunlar tartışılır. Dışarıdan görünen kabuk kısmından bahsediyorum. Sonuç olarak bu değişim Rhaenyra hakkında bildiğimiz her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. Onun kendisini seçilmiş kişi görmesi başka bir şey, hak ettiğini almak istemesi bambaşka bir şey. Birisi kendisini olmadığı bir yerde görüp oraya ulaşmak için çabalıyor demek. Diğeri ise kendisini olduğu, hak ettiği pozisyonda görüp zaten sahip olduğu şeyi almak istiyor demek. İkisi bambaşka karakterler ve bunun altyapısı da tam olarak yok. Rhaenyra babasından emanet aldığı bu mistik şeyi algılayamıyor aslında. Viserys de algılayamıyor ki. Evet, belli bir şey var ama bu Viserys öyle olduğu için değil. Öyle olmayı istediği için öyle oluyordu. Şimdi de Rhaenyra babam anlıyordu, vardır bir bildiği modunda hareket ediyor. Yani özetle bir şey algılayamayan Viserys'in kırıntılarından kendi kırıntılarını çıkarmaya çalışıyor. O yüzden olacak iş var, olmayacak iş var. Özetle
Viserys'in ölümü itibariyle bir numaralı varis olan ve tahtı hak ettiğini ve meşru hükmeden tarafından kendisine bizzat verildiğini düşünen, çocuğunu, dostlarını kaybetmiş, işte kederli, ihanete uğramış, acılı bir anne yerine tamamen bunların yerine biz babasını bile anlamadığı mistik güçler tarafından kendisini seçen güçler olduğuna inanan, böyle seçilmiş olduğuna inanan ve kendi seçildiği için kendisinden başka tahta kim geçse diyara kaos gelecek diye düşünen, benden başka kimse geçmemeli ki kaos olmasın diyen birinin taht mücadelesini izleyeceğiz. Ana olay örgüsü Rhaenyra olduğu için bu doğrudan buradan girdim ama Rhaenyra'dan tut Daemon'a bir sürü konuşulacak şey var aslında. Biraz daha isterseniz daha fazla uzatmadan kısa kısa trailer sahnelerine de bakalım. Biz Alicent ve Rhaenyra ile kapatmıştık sezonu. Bunun iki tarafa da yansımalarını görüyoruz fragman itibariyle. Alicent kralın şehrine dönüyor. Yanında bir tane kral muhafızı var. Muhtemelen Sir Rickard Thorne. Önceki ortaya çıkan detaylardan biliyoruz biz bunu. Ve naip olarak tahtta oturan Aemond ile karşılaşıyor. Yani daha doğrusu karşılaşıyor değil de yüzleşiyor. Çünkü Aemond hesap soruyor. Neredeydin diyor. Alicent Aemond'u ne kadar yönlendirecek? Ona bu konuda ne anlatacak? Bu kısımlar önemli. Çünkü siyahlar tarafında da belli bir strateji var aslında. Bunun arka planda kalmaması lazım. Buradan Dragonstone'daki etkilerine geçiyoruz. Siyahlar bir konsey toplantısında Alicent ile alakalı tartışma yapıyorlar. Rhaenyra, Alicent geldi, şehrin kapılarını açıp şehri bana teslim etmeyi teklif etti diyor. Söylediklerini ne kadar ciddiye alacakları, ona güvenip güvenmeyeceklerini ve güvenirlerse nasıl bir yöntemle bunu yapacaklarını tartışıyorlar. Hepsi tanıdık isimler. Sadece tek bir tane ekleme var. O da köşeden kadraja giren Mysaria. Onun adım adım Rhaenyra'ya yaklaşarak bu noktaya gelişini izlemiştik zaten önceki sezonda. Buradaki en önemli mesele bu aralarındaki ilişkinin Rhaenyra'nın kararlarını nasıl etkileyeceği ile alakalı olacak. Diğer bir sahnede Jace annesine ona güvenemezsin diyor. Aslında burada Alicent'tan bahsediyor ama kadraj bir anda Daemon'a dönüyor. Yani bir tereddüt oluşturmaya çalışıyorlar gibi burada. Görüntülerin çok büyük çoğunluğu ilk bölümlerden gibi ki genelde de öyle oluyor zaten ve en büyük kısmı Boğaz Savaşı'na ayırmışlar. Tywin Lannister ve Loar üzerinden o Triarchy donanmasının ilerlediğini görüyoruz. Karşı tarafta da Corlys önderliğinde siyahlar var. Savaşa ve Corlys'e dair parça parça görüntüler var. Beyla ve Jace'in ejderhalarını yani Moondancer ve Vermax'ı da görüyoruz savaş içerisinde. Normalde Beyla bu savaşta yoktu. Bu kitaplardan farklı olarak ayarlanan bir şey. Bunu geçen sezonda konuşmuştuk bu konuyu. Yine Alin'i görüyoruz savaşta ve savaşa dair hem de genel olarak herkesin böyle şaşırdığı, beklenmediği bir şeyler, tepkiler var. Yani bir sürü kişinin tepki görüntüsü var. Genel olarak da var. Sadece savaşla alakalı değil. Bu arada savaş için gerçekten geçen sezondan itibaren çok büyük ifadeler kullanıyor. Çok fazla reklam yapıyor ve beklenti çok fazla yükseltildi. Nasıl bir iş çıkacak merak ediyorum açıkçası. Beklentiyi yükseltir ve bunun altına kalkamazsanız daha büyük tepki alırsınız. Denge açısından terazideki karşılığı bunu böyledir her zaman için. Daemon sen ejderha kraliçesin diyor. Elinin altında muazzam bir güç var diyor. Rhaenyra'ya konuşurken Daemon Rhaenyra'nın taht adaylığına tamamen teslim olmuş, kendini adamış durumda. Bu hedef için her şeyi yapabilecek seviyede, potansiyelde şu anda. Daemon tam bu güçten bahsederken sahne birden Criston Cole'a geçiyor ve bir ejderha ayak izinin üzerinde durduğunu, böyle yukarıya doğru baktığını görüyoruz biz. Yapımcı Ryan Condal basın toplantısında Cole'dan da bahsetti. Onun da böyle sorgulama evresine girdiğinden bahsettiği bu tarz şeylerden ve bu açıda aslında bize bunu gösteriyor. Ne kadar yedirecekler izleyeceği bunu göreceğiz. Kol ayak izinin yanında böyle ufacık kalmış durumda. Rooksrest Savaşı'ndan gelen bir süreç aslında bu. Yani Kol için şunu demek istiyorlar. Burada savaşlar falan hani Kol rütbe aldı, rütbe atladı, güç aldı, güç kazandı falan ama aslında bir figüran teknik olarak savaşın çok küçük bir parçası olduğunu ve savaşa etkisinin olmadığını, bu savaşın dev yaratıklar, ejderhalar arasında olan bir savaş olduğunu fark ediyor ve sadece yıkım olduğunu fark ediyor. Bize bunun ne kadarı gösterilecek onu göreceğiz ama bu onun karakterine temel değişime yol açacak. Aslında kendi sonunu düşünmeyi bırakıp iyice böyle ayarsız bir noktaya gidecek. Bu kadar ejderha varken, bu kadar yıkım varken nasıl olsa bir noktada bu savaşta öleceğiz hepimiz moduna geçecek. Diğer bir sahnede Vhagar böyle eski bir kaleyi yıkıyor gibi, böyle bir açı şekli falan baktığımızda sanki Harrenhal gibi gözüküyor. Orada insanlar da var tabi. Yine kral topraklarında kale içinde belli savaşlar görüyoruz. Özellikle taht odasında. Daeron'un ejderhası Tesserian'ı da görüyoruz. Benim tarif olarak çok beğendiğim bir ejderhadır. Şekli biraz daha güzel olabilirmiş sanki. Yani bu konuda biraz eşsiz bir ejderha. O yüzden bence biraz daha güzel olabilirmiş. Bir
savaş kampında yer alıyor. Zaten aynı zamanda Hightower ordusunu ve Ormond Hightower da var bu trailer'da. Onu da bir ordunun önünde beklerken görüyoruz. Aegon'u görüyoruz. O da ara ara dönüş yapacak. Böyle bir şey arıyor gibi, muhtemelen ejderhasına dair bilgi almaya çalışıyor ve böyle bir kavgaya karışmış gibi görünüyor. Arkada o bindikleri araç da gözüküyor basamak olarak. Yani saldırıya uğrama ihtimalleri, yol üzerine saldırıya uğrama ihtimalleri yüksek. Rhaenyra bir odaya kilitlenmiş durumda. Kilitli mi tam emin değiliz ama aslında böyle çıkmak istiyor da gibi görünüyor. Aynı zamanda böyle ruh hali konusunda çok iyi durmuyor. Yani acı çekiyor. O yüzden kapıya da vuruyor olabilir. Hatta bunun ihtimali de yüksek gibi. Ama sanki böyle başka bir sahnede görmüştük biz bunu, bu arada ağlarken de gözüküyordu. Fakat diğer yandan da kendi odasında duruyor yani aslında bu teknik olarak. Yani onu Boğaz Savaşı'na sokmamak adına biri böyle bir çözüme başvurmuş da olabilir. Karakses'i gördüğümüzde bir sahne var. Bu sefer boynunu kadraja eklememişler. Şöyle tekrardan da bir kontrol ediyorum. Görsellerim bitmiş gibi. Umarım atladığım yer kalmamıştır. Zaten gelecek haftadan itibaren 3. sezona dair tamamen kitapla bağlantılı olarak teorik kısımları konuşacağımız bir seriye başlamayı planlıyorum. Orada spoiler olarak tüm bu detayları konuşuruz. Bu trailer'dan da oraya bazı bıraktığım kısımlar, sahneler oldu. O yüzden bu videoluk benden bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.